Bir zamanlar geniş ormanların derinliklerinde büyük bir fil yaşardı. Adı Batu idi. Batu ormanın en büyük ve en güçlü canlısıydı. Kocaman kulakları, uzun kocaman hortumu ve kalın derisiyle her zaman dikkat çekerdi. Batu ormandaki tüm hayvanlar tarafından saygı duyulan bir liderdi. Ancak Batu'nun bir derdi vardı. O kadar güçlüydü ki bazen etrafındaki diğer hayvanları küçümseme eğilimindeydi. Her zaman onlara yardım ederdi ama bunu onların zayıflıklarını görmek için yapardı. Bir gün Batu ormanın derinliklerinde yürürken bir karınca yığınına rastladı. Karınca yığını çok büyüktü, yerin altına kadar uzanıyordu. Karıncalar çok yoğun bir şekilde çalışıyordu. Batu onları fark etti ama onlarla ilgilenmeden geçmeye karar verdi. Çünkü karıncalar ona göre çok küçüktü ve onlardan hiçbir tehdit veya yardım beklemesi gerekmiyordu. Ama tam oradan geçerken küçük bir karınca Batu'nun ayakları arasından telaşla koşarak çıktı. Adı Mira idi. Mira, Batu'ya dikkatlice baktı ve çok cesurca, "Merhaba Batu, sen çok büyük ve güçlü bir filsin. Ama ben de bir karınca olarak ormanı kurtarmak için yardımcı olabilirim. Bize yardım edebilir misin?" diye sordu. Batu, karıncayı başından aşağıya süzüp gülümsedi. "Senin gibiler bu ormanı nasıl kurtarabilir ki?" dedi alaycı bir şekilde. "Bak, ben çok güçlü bir filim. Ormanı korumak için benim gücüme ihtiyacınız var. Ama sizler sadece küçük ve zayıf karıncalarsınız. Ne yapabilirsiniz ki?" Mira, küçük ama kararlı bir şekilde Batu'ya cevap verdi. "Büyük ve güçlü olman her zaman her sorunu çözebileceğin anlamına gelmez. Küçük şeyler de büyük değişimlere yol açabilir. Biz karıncalar birbirimize yardımcı olarak ve birlikte çalışarak ormanı her zaman daha güçlü hale getirebiliriz." Batu, karıncayı gülerek dinlerken ona hala çok küçük ve önemsiz bir yaratık gibi görünüyordu. Ancak o gün ormanda bir sorun meydana geldi. Yağmurlar çok uzun bir süre yağmamıştı ve ormanın tüm hayvanları su sıkıntısı çekiyordu. Göller ve dereler kurumuş, ağaçların yaprakları solmuştu. Hayvanlar su bulmak için çaresizce ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladılar. Batu ormanın en büyük ve güçlü canlısı olarak su bulma görevini üstlendi. Ancak ne kadar ilerlese de derelere ya da göletlere ulaşamıyordu. Tüm güçsüne rağmen suyu bulamıyordu. O kadar büyük ve güçlüydü ki küçük yolları ve gizli köşeleri gözden kaçırıyordu. İşte o sırada Mira tekrar Batu'nun yanına geldi. "Batu, yardım edebilirim. Benim gibi karıncalar toprağın altındaki ince yolları çok iyi biliriz. Su, toprağın derinliklerinde hala var. Ben ve arkadaşlarım suyu bulmak için size yardımcı olabiliriz," dedi. Batu, Mira'nın teklifini ilk başta kabul etmekte zorlandı. Ancak sonunda karıncaların nasıl çalıştığını ve birlikte hareket ederek çok şey başarabildiklerini hatırlayarak kabul etti. Mira ve diğer karıncalar Batu'nun yanında yürüyerek ormanın derinliklerine doğru ilerlediler. Karıncalar Batu'nun dev adımlarından çok daha hızlıydı çünkü toprağın altındaki gizli geçitleri ve su yollarını biliyorlardı. Birlikte çalışarak karıncalar suyun yerini buldular ve ormanın tüm hayvanlarına büyük bir çaba ve dayanışma ile suyu ulaştırdılar. Batu, karıncaların bu küçük ama etkili çalışmalarına hayran kaldı. Karıncalar o kadar sessiz ve dikkatliydi ki suyu bulmalarına çok kısa bir süre içinde yardımcı oldular. Batu, karıncalara teşekkür etti ve "Bugün öğrendiğim bir şey var," dedi. "Büyüklük her şey değildir. Güç sadece tek başına yeterli olamaz. Birlikte çalışarak çok daha büyük işler başarabiliriz. Senin gibi küçük bir karınca ormanı kurtarmak için çok şey yapabilir." Mira gülümsedi ve "Evet Batu, gerçek güç yardımlaşmak ve birlikte çalışmaktan gelir," dedi. O günden sonra Batu ve Mira çok yakın arkadaş oldular. Batu karıncalara daha fazla saygı duymaya başladı. Ormandaki hayvanlar da birlikte çalışmanın gücünü öğrendiler ve her zaman bir arada daha güçlü oldular. Batu yalnızca büyüklüğünün değil, aynı zamanda birlikte çalışmanın ve paylaşmanın gücünü de keşfetmişti.
Ve Mira, ormanın her zaman gücünü bildiği bir kahramanı oldu.